Tekrar merhabalar. Birinci bölümde çantanın ana gövdesini birlikte örmüştük. Bu bölümde ise çantayı tamamlıyoruz. Sapların montajını, kenar kontürlerini ve çantanın son şeklini nasıl verdiğimi adım adım göstereceğim. Aslında ilk düşüncem sap olarak bu şekilde burgu sap kullanmaktı. Fakat çantanın genel görünümüne tam istediğim gibi uymadığını düşündüğüm için bu fikirden vazgeçtim. Bunun yerine 1 santimetre genişliğinde 270 santimetre uzunluğunda jüt halat kullandım. Boyunu özellikle uzun tuttum. Çanta sapını çanta üzerinde rahat ayarlayabilmek istedim. Ayrıca çanta sapı için bu şekilde deri aparat kullandım. Aslında bunlar sap için değil, çıt çıtlı çanta kapağı olarak satılıyor. Elimde deri şeritler olmadığı için bu şekilde değerlendirdim. Size tavsiyem dikilebilir uzun deri şeritler kullanmanız çok daha kullanışlı ve şık olacaktır. İşinizi de kolaylaştıracaktır. Şimdi gelin son dokunuşları birlikte yapalım. Burası çantamızın ön yüzü. Ön yüz ile yan paneli yine ön yüzden kaydırma örerek birleştirmiştik. Ön yüzde görünen bu başak şeklindeki ilmekler kaydırma ilmeklerimiz. Bu ilmeklerin üst kanatlarını kullanarak dikiş yapacağız. Arka tarafta ise yine kaydırma ilmeklerinin haroşa dişi şeklinde gözüken ilmeklerini kullanacağız. Şöyle iri gözlü ucu küt bir iğneye rafya ipimden bir miktar yerleştirdim. İpi uzun tutmadım çünkü çektikçe yıpranacak, bittikçe ekleme yapacağız. Jüt halatımızın da uç kısmından yaklaşık olarak 25 santimetre kadar pay ayırıyorum. Buradan eklemeye başlayacağım. İşaretledim. İğnemi alıyorum. İpin uç kısmını dikişin altında gizleyeceğim. Şu şekilde tutacağız. Önce ön tarafta başak şeklinde gözüken ilmeklerden ilkine üstten batıyorum bu şekilde. İpi çekiyorum. Payı böyle araya gizleyeceğim. Halatımı alıyorum, işaretli yere getiriyorum. İpimi halatın üzerinden geçirip yan panele doğru dönüş yapıyorum bu şekilde. Yan panelde de yine bu haroşa dişi gibi görünen ilmeklerden ilkine alttan batıyorum. Şöyle. İpimi çekiyorum. Ucu tutturdum. Şimdi bu tarafa geçmeden önce hemen ikinci dişe alttan şöyle üst taraf oluyor. Burası alt. Bu taraftan batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Tekrar ipimi halatın üzerinden geçirip ön tarafa geliyorum. İpimi sıkıştırdım. Şimdi son batmış oldum. Yani ilk battığımız ilmeğe geleceğim. İlmeğin üstünden bu şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum. Şu şekilde ayarlıyorum. İyice halatı sarması için ve sıkıştırıyorum. Arka tarafa geçmeden önce ikinci ilmeğin üst kanadına batıyorum. Burada. İpi çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Yine halatın üzerinden geçirip arka tarafa geçiyorum. Bu ipi sonra çıkartacağım. Son batmış olduğum ilmeğe bu şekilde alttan batıp ipi çekiyorum. Yanındaki ilmeğe de üst tarafından batıp yukarı çıkıyorum. İpi çekiyorum, sıkıştırıyorum. Halatın üzerinden ipi getiriyorum. Ön tarafta yine son batmış olduğum ilmeğe üst taraftan batıyorum. Bu şekilde. İpi çekiyorum. Sıkıştırıyorum. İkinci ilmeğe de alttan batıp halatın üzerinden ipi geçiriyorum, sıkıştırıyorum. Bu tarafa geldim. Yine iğnemizin son çıktığı yere alttan batıyorum. İpi çekiyorum. İkinci ilmeğe üstten batıp yukarı çıkıyorum. Tekrar bu tarafa geliyorum.
şekilde rafyayı ayarlıyorum. Yine ipimizin çıktığı ilmeğe üstten batıyorum. İpi çektim, sıkıştırdım. İkinci ilmeğe de yine alttan batıyorum. Sıkıştırıyorum. Halatın üzerinden diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde ipin çıktığı ilmeğe alttan batıyorum. Yanındaki ilmeğe de üstten batıp yukarı çıkıyorum. Tekrar halatın üzerinden bu tarafa geliyorum. İpin çıktığı ilmeğe üstten batıyorum. Yanındaki ilmeğe de alttan batıyorum. Ve ipi sıkıştırıyorum. Bu şekilde dikeceğiz. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Devam edeceğiz. Köşede dönerken tekrar birlikte olacağız. Alt kenara gelmeden önce ipi nasıl değiştirdiğimi de göstermek istiyorum. İpim bitti. Arka taraftan ön tarafa geliyorum. Yine üstten ilmeğe batıyorum. Son battığım ilmeğe ipi çekiyorum. Yanındaki ilmeğe alttan batıp ipi çıkartıp sıkıştırıyorum. Burada hemen içeride kalan ilmeklerden birine batarak ucunu sabitleyebiliriz veya sıkıştırabiliriz de. Şöyle sabitleyelim ki çözülmesin. Şu şekilde sıkıştırdım. Yine başta gizlediğim gibi araya gizleyeceğim. Şimdi yeni ip geçiriyorum. İpimi geçirdim tekrar. Yine en son battığım ilmeğe üstten batıyorum. Burada son ipi buradan batıp buradan çıkarmıştık. Yine aynı şekilde buradan üstten batıyorum. İpin ucunu ayarlıyorum. Yine böyle araya alacağım. İkinci ilmeğe yine alttan batıyorum. İpimi çekip sıkıştırıyorum. Yeni ipi bağlamış olduk. Devam ediyorum. Bu iplerin ucunu yine arada gizleyeceğim. Rafya ipi arkaya geçirirken açarak kaplamasını sağlamaya dikkat edelim. Şimdi geliyorum. Yine aynı kaldığım yerden ipin çıktığı son ilmeğe alttan batıyorum. İpimi çekip sıkıştırıyorum. İkinci ilmeğe de buradan batıyorum. Sıkıştırıp tekrar ön tarafa geliyorum. İpin çıktığı son ilmeğe üstten batıyorum. İpi çekiyorum. İkinci ilmeğe de alttan batıyorum. İpi çekip halatın üzerinden diğer tarafa geçiyorum. Bu şekilde yeni ipe geçiş yaptık. Devam edelim. Tam taban ile ön yüz arasındaki kaydırma hizasına geldim. Aynen devam ediyorum. Buradan taban boyunca halatı kaplamayı ve sabitlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi sıkıştırdım ipi. Tekrar üst taraftan son batmış olduğum öndeki ilmeğe batıyorum. İpimi çekiyorum. Şöyle parmağımızla da ayarlayabiliriz. Açılması için rafyanın. Daha sonra ipi çekiyorum. Yine ikinci ilmeğe alttan batıyorum. İpimi çekip sıkıştırıyorum. Arka tarafta son battığım ilmeğe bu şekilde batıyorum. İpimi çekerken yine parmağımla rafyayı açıyorum. İpi çekiyorum. İkinci ilmeğe alttan batıp ipi yukarı çıkartıyorum. İpi sıkıştırıyorum. Taban bölümüne geçiş yapmış olduk. Devam ediyoruz aynı şekilde. Ön tarafta son battığım ilmeğe tekrar üstten batıyorum.
Rafyayı bu şekilde ayarlayıp çekiyorum. İkinci ilmeğe alttan batıp ipi çekip sıkıştırıyorum. Yine arka tarafta son battığım ilmeğe üstten batıyorum. İpi çekip sıkıştırıyorum. İkinci ilmeğe bu şekilde alttan batıp ipi yukarı kaldırıyorum. Sıkıştırıyorum. Ön tarafta son battığım ilmeğe yine üstten batıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Köşeyi tam dönerken şöyle halatı çekip düzeltiyorum. Zaten sıkı olduğu için kaymıyor. Devam ediyorum. Bu şekilde ikinci köşeyi de dönüp üst tarafa kadar devam edelim. Son ilmeğe geldim. Bu şekilde buradan batıyorum. Tekrar ön tarafa geliyorum. Son battığım ilmeğe üstten batıyorum. Bu tarafta da son ilmeğe alttan batıyorum. Tekrar arka tarafa gidiyorum. Son batmış olduğum ilmeğe batıyorum. Hemen kenardaki kaydırmadan batarak yukarı çıkıyorum. Şimdi sapa doğru devam edeceğiz. Tekrar ön tarafa geliyorum. İpin çıktığı ilmeğe üstten batıyorum. Yan panelle ön kenarı tamamladım. Bundan sonra ilk sapı saracağız. Burada ben işaretledim. Yaklaşık olarak 40 santimetre olarak ayarladım. İşaretten itibaren hemen çantanın üst bölümüne kadar olan uzunluk tam 40 santimetre. Şimdi halatı sararak devam ediyorum. Burada ilmek olmadığı için ve rafyanın kaymamasını istediğimizden dolayı aralarda ipin arasından batacağız bu şekilde. Şimdi en son burada batmıştık üst taraftan. Hemen kenardaki kaydırma ilmeğine alttan batıyorum. İpi yukarı alıyorum. Aynı iple devam edeceğim. Önce bu şekilde ipi birbirine yaslayarak 3 kez saracağım. Burada fazlalık ipleri de araya alıyorum. 1, sıkı bir şekilde sarmaya dikkat ediyorum. 2, 3. 3 kez sardıktan sonra 4 de yapabilirsiniz. Hemen altta halatın iplerinin arasından iğneyi bu şekilde geçirip çekiyorum ipi. İpi sıkıştırdım. Şimdi tekrar buradan başlıyorum. İğneyi geçirdiğim yerin üstünden başlayarak 3 kez daha dolayacağım. Şöyle altı kapatıyorum. 1, 2, 3. Tekrar alt tarafta iğneyi ipin altından geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Bu şekilde olduğu zaman hem rafya kaymayacak hem daha sağlam bir görüntü oluşacak. İp de yıpranmamış olacak. Şimdi yine rafyayı 3 kez sarıyorum. Dediğim gibi 4 kez de sarabilirsiniz. Kontrol ederek devam edebilirsiniz. 1,
buradaki ipin üzerinden geçiriyorum gözükmemesi için. İki ve 3. Tekrar ipin altından iğneyi geçiriyorum. İpi çekip sıkıştırıyorum. Yine 3 kez sarıp aynı işlemi sürdüreceğiz. Gördüğünüz gibi çanta sapı ve kenardaki kontür birbirinin devamı şeklinde gözüküyor. İpi değiştireceğim zaman tekrar göstermek istiyorum. Devam edelim. Üç kez sardım. Şimdi ipim bitti. İpin altından, halat ipin altından rafyayı geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi yeni ipi takacağım. İpimi alıyorum. İğneye geçiriyorum. Yeni ipin ucunu bırakmış olduğum ipin ucuna getiriyorum bu şekilde. Sarmaya başlıyorum yine. Biraz daha ön taraftan. Şöyle. 1 2 3. Şimdi yine halat ipinin ucundan şu şekilde iğneyi geçirip ipi sabitliyorum, sıkıştırıyorum. Halatın dönmemesine, böyle burgu şeklinde olmamasına dikkat ediyorum. Ara ara kontrol ediyorum. Şimdi yeniden sarmaya başlıyorum. Battığım yeri önce gizliyorum. Şöyle. 1 2 3. İpi birbirine yaslayarak 3 kez sardım. Hatta 4. kez sarıyorum. Yine iğneyi alıp halat ipinin altından geçirip sıkıştırıyorum. Yine aynı şekilde sararak devam ediyorum. İşarete gelince tekrar birlikte olacağız. Çanta sapını sararak işaretli yere kadar geldim ve burada yeni ip değiştirdim. Son olarak da buraya sabitledim ipimizi. Şimdi buradan işaretin olduğu yerden diğer kenarda yaptığımız gibi yan panel ile ön parça arasındaki birleşim yerine dikerek devam edeceğiz diğer kenara kadar. Burada halatın ucundan ben şu şekilde çıt çıtlı bir aparat yerleştirdim. Bu aparatı kullanmayabiliriz ama diğer çanta sapı tam orta noktadan birleşeceği için hem birleşim yerini gizlemiş olacağız hem de çok şık bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Aparatı bu şekilde geçirdikten sonra devam ediyorum. Şimdi işareti çıkartıyorum. Şöyle burada sabitlediğim yeri önce gizliyorum. Daha sonra yan panelde ilk ilmeğe batıyorum. Şu şekilde alttan battım, üste doğru çıktım. Burada ipi sabitledim. Daha sonra şöyle ipi arkaya alıyorum. Burada ipin üzerinden, yani halatın üzerinden ipi getiriyorum. Ön taraftayım. Ön taraftaki ilk kaydırma ilmeğine üstten batıyorum bu şekilde. Sapı sabitledim. Şimdi hemen ikinci kaydırma ilmeğine alttan batıyorum. Yukarı çıktım, ipi çekiyorum. Yan panele geçiyorum. İpin çıktığı ilmeğe tekrar batıyorum. Şöyle.
iyice sabitledikten sonra hemen ikinci ilmeğe alttan bu şekilde batıyorum. İpi çekip sıkıştırıyorum. Tekrar halatın üzerinden ipi ön tarafa getiriyorum. Son batmış olduğum ilmeğe üstten batıyorum. İpi çekiyorum. İkinci ilmeğe de alttan batarak yukarı çıkıyorum. Sıkıştırıyorum. Tekrar ipi halatın üzerinden geçirip diğer tarafa geliyorum. İpin çıktığı son ilmeğe bu şekilde alttan batıyorum. Yanındaki ilmeğe de önceden battığımız gibi bu şekilde batıp ipi yukarı çıkartıyorum. Sıkıştırıyorum. Halatın üzerinden tekrar ön panele geliyorum. Bu şekilde dikerek devam ediyorum. Tabanı dolanıp diğer ön parçanın üst köşesine kadar dikelim. Tekrar birlikte olacağız. Çantanın diğer yan kenarını dolanarak üst tarafa kadar geldim. Şimdi çantanın ikinci sapını tamamlayacağız. İki ucunu birleştireceğiz. Burada başlangıçta 25 santimetre kadar pay bırakmıştım. Şöyle ölçüyorum. Yaklaşık olarak tam üst noktaya kadar 22 santimetre. Çekerken, düzeltirken biraz boyu kısalmış. Burası 22 santimetre. Diğer tarafta da 18 santimetre bırakıp keseceğim. Toplam 40 santimetre uzunluk elde edeceğiz. Aynen buradaki gibi. Ben burada birkaç santimetre aşağıdan sıkıca naylon iple bağladım çözülmemesi için. Şöyle ölçüyorum. Hemen çantanın üst kısmından buradan 18 santimetre ayırıyorum. Ve buradan kesiyorum. İplerin ucunu ucuca getirdiğimizde toplam 40 santimetre uzunluk elde edeceğiz. Ama ucuca buradan tutturamayacağımıza göre ben burada 3 santimetre sonra bu bölümü sıkıca naylon iple sardım açılmaması için. Buradan da aynı şekilde 2-3 santimetre kadar ip saracağım. Şöyle makrome ipini söktüm. Naylon ip. Şu şekilde alıyorum. Sıkıca sarıyorum. Daha sonra aradan ipi geçirerek çözülmemesi için sabitliyorum. Şimdi uçlarını açtım bu şekilde. Diğer tarafı da bağladığım yere kadar açacağım. Burada 4 ip teli var gördüğünüz gibi lifleri. Burada da aynı şekilde. İkisini buradan keseceğim. İkisini de buradan keseceğim. Daha sonra eklediğimde aynı kalınlıkta birleştirmiş olacağım. Şimdi tellerden birini kesiyorum. Yaklaşık 2 santimetre kadar, 2-3 santimetre kadar. Bir de alttaki teli kesiyorum. Bu şekilde. Buna karşılık gelen diğer parçada da aynı şekilde 2 lifi keseceğim. İplerin ucunu şu şekilde karşılıklı getiriyorum. Birbirlerine sarıyorum. Bu şekilde toplam 40 santimetre sap elde edeceğiz. Buradaki iple de sıkıca saracağım. Eğer elinizde silikon varsa silikonladıktan sonra sarma işlemini yaparsanız çok daha sağlam olacaktır. Ben de silikon olmadığı için sıkıca bağlamayı tercih ettim.
Şöyle ipi alıyorum. Önce şöyle tutturarak sarıyorum. Daha sonra sıkıca saracağım. Tekrar ölçüyorum. Gördüğünüz gibi tam 40 santimetre. Şimdi sıkıca buradan sarıyoruz. Sarmayı sürdürdüm. Hatta ipim yetmedi. Bir kez daha ip geçirip sardım. Arada şu şekilde aralardan geçerek sabitleyerek devam ettim. Yine ipi aralardan geçirerek yürütüyorum. Bayağı sağlam bir şekilde birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi ek yeri fazla belli olmuyor. Zaten üzerine rafya saracağız ve aparatımız da tam üzerine geldiği için ek yeri belli olmayacak. Şimdi kaldığımız yerden aynen diğer sapı sardığımız gibi 3 kez sarıp bir kez aradan geçirerek devam edeceğim. Bu uca kadar geleceğim. Burada kalmıştık. Son ilmekleri dikiyorum. Ön tarafa geliyorum. Son kez battığım yere üstten batıyorum. Yanındaki ilmeğe de alttan batıyorum. Sıkıştırıp tekrar aynı yere geliyorum. Son battığım ilmeğe üstten battım. Burada kaydırma ilmeğine geldim. Buraya batıyorum. Tekrar ön tarafa geliyorum. Burada görünmeyecek şekilde istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Burada da kaydırma ilmeğine batıyorum. Şimdi sapı sarmaya başlayacağım. Bir kez daha buraya batıyorum. Daha sonra şu şekilde sarıyorum. Fazlalık ipleri keseyim. İpi alttaki ipin üstüne bindirerek sarıyorum. Sardıktan sonra yine burada aradan geçiriyorum. Halatın ipleri arasından iğneyi geçirip sabitliyorum. Yine iğneyi geçirdiğim yer görünmeyecek şekilde önce üstünden ipi doluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ek yerine geldim. Yine aynı şekilde rafyayı biraz açarak sarıyorum. Aradan yine iğneyi geçirip sabitliyorum. Yine burayı kapatarak devam ediyorum. Bitiş noktasına yaklaştım. Burada sabitledim. Yine sarıyorum. Bir kez daha sabitliyorum. Sabitlediğim yeri tekrar kapatıyorum.
bitirmiş olduk. Şimdi buradan ipi geçiriyorum. Bu şekilde kapattım. İç tarafa alıyorum. Çözülmemesi için burada ucunu sabitleyip arada yürüteceğim. Şu şekilde ilmek atıyorum. Sabitledim. İlmekler arasında yürüterek ipi gizliyorum. Çantanın kulplarını tamamladım. Son bir işlemimiz kaldı. Çantanın üst çevresine 2 sıra daha kaydırma öreceğiz. Bu şekilde çanta saplarının çantaya daha iyi gömülmesini sağlamış olacağız. Aynı zamanda ileride kullandıkça üst kenardaki esnemeyi de engellemiş olacağız. Burası daha tok duracak. Sadece ön ve arka kenarları örerken bir kaydırma örüp bir atlayacağız. Bu şekilde üst taraf daha derli toplu olacak. Tığımı alıyorum. Hemen ön kenarın köşesinde ilk kaydırma ilmeğine batıyorum. İlmeklerin arka kanatlarına batarak öreceğiz. Bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğin arka kanadına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirerek ilk kaydırmayı örüyorum. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma örüyorum. Şimdi ilmek atlamadan bir kaydırma örüyorum. Yani bir atlayacağız, bir atlamadan devam edeceğiz. Şimdi bir ilmek atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Atlamadan sıradaki ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde bir atlayıp bir atlamadan bu köşeye kadar kaydırma örelim. Tekrar birlikte olacağız. Bir ilmek atladım. Son ilmeğe batıyorum. Atlamadan bir kaydırma örüyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi hemen burada dibindeki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra ipimi çanta sapının etrafından dolandırıp şöyle çantanın yan paneline geliyorum. Burada bu ilmeği bu tarafa çekeceğiz. İpimiz bu tarafta. Hemen çanta sapının dibindeki ilmeğe batıyorum. Bu kaydırma ilmeğinin ön kanadına batıyorum. Burayı daha iyi kapatmak için. Arkadaki ilmeği bu tarafa çekiyorum. Bu şekilde sıkıştırdım. İpimi çekerek ilmeği küçültüyorum. Daha sonra ipimi şu şekilde çanta sapının etrafına sarıyorum. Tığımla şöyle çekerek ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. Bu tarafta her ilmeğe batarak sıra sonuna kadar kaydırma öreceğim. Hemen sıradaki ilmeğe batıyorum üst kanadına. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip ilk kaydırmayı örüyorum. Daha sonra her ilmeğin arka kanadına batarak devam ediyorum. Bu şekilde. Bir sıra daha ördüğümüzde burası daha iyi gömülecek. Sıra sonuna kadar devam edelim. Hemen son kaydırma ilmeğine batıyorum. Bir kaydırma örüyorum. Tekrar ilmeği uzatıyorum. İpi çanta sapının üzerinden geçiriyorum. İlmeği de altından geçirip bu tarafa çekeceğim. Aynen diğer tarafta yaptığımız gibi
Hemen köşedeki ilmeğe batıp bu ilmeği bu tarafa alıyorum. Şöyle çekiyorum. Daha sonra ilmeğin boyunu ayarlıyorum. İpi çekerek. Rafyanın katını açıyorum şöyle. Çanta sapın etrafından dolandırıyorum. Yine tığımı ipin üzerinden geçirip ilmeğin içinden çıkardım. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğe batıp kaydırma örüyorum. Diğer ön yüze geldik. Şimdi bir ilmek atlayıp yanındakine batacağız. Daha sonra ilmek atlamadan devam edeceğiz. Bir tane atlayıp atlamadan devam ederek bu kenara kadar geleceğiz. Aynen burada yaptığımız işlemleri yaparak başladığımız noktaya kadar gelelim. Şimdi bir ilmek atlıyorum. Yanındakine battım. Şimdi atlamadan örüyorum. Bir tane atlıyorum. Devam edelim. Burası başlangıç yerimiz. Şimdi bu sapın etrafından dolanıp devam edeceğiz. Son battığım ilmeğe batıyorum. Arka tarafa kaydırdığımız ilmeğe hemen sapın dibindeki boşluğa batıp ilmek çıkartıyorum. Kaydırma örüyorum. Daha sonra dönüyorum. İlmeği bıraktım. İpi sapın üzerinden yine getirdim. İlk ilmeğe geliyorum. Hemen çanta sapının dibindeki boşluğa batıyorum. İlmeğimi bu tarafa çekiyorum. Daha sonra rafya ipini biraz şöyle açıyorum. Çanta sapının etrafından dolanıyorum. Tığımın altından geçirdim. Şöyle ipi biraz çekiyorum. Bu şekilde ilmeğin içerisinden alıyorum. Şimdi ikinci ve son sıraya başlayacağım. Sıradaki kaydırma ilmeğinin üstüne batıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu sırada her ilmeğe batarak kaydırma örüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine ilk sıradaki gibi bütün çevreyi dolanacağız. Buraya gelince hemen ipin dibindeki ilmeğe batıp kaydırma yapıp aynı şekilde dönüyoruz. Burada da aynı işlemi yapıp devam ediyoruz. Bütün çevreyi dolanalım. İpi keserken tekrar birlikte olacağız. Dediğim gibi her ilmeğin üst kanadına batarak kaydırma örüyoruz. Başlangıç yerine yaklaştım. Şimdi burada hemen çanta sapının dibindeki ilmeğe batıyorum. Son kaydırmayı örüyorum. Olabildiğince yakından götürelim ki ip burada daha düzgün dursun. Tekrar dönüyorum. Burada da yine ilk ilmeğe dibinden batıyorum. İlmeği bu tarafa çekiyorum. İpimizi de yine çanta sapının üzerinden geçiriyoruz. Şu şekilde açıyorum rafyayı. Tığın altına alıyorum. Tığımla bu şekilde ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra ilk hemen dibindeki ilmeğe batıp bir kaydırma örüyorum. Kaydırma sıralarını tamamladım. Şimdi ipi kesiyorum. İlmeğin içerisinden çekerek çıkartıyorum. Şöyle toparlıyoruz. Burada bağlantı yapacağız. İpi bir iğneye geçiriyorum. Buradaki ilmeğin altından şöyle her iki kanadın altından iğneyi batırıp çekiyorum. Tekrar ipin çıktığı ilmeğe bu şekilde batıyorum. Burada bir ilmek oluşturdum. Daha sonra alt tarafa dönüyorum.
ilmeği ilmekler arasında yürüterek gizliyorum ve işlemleri tamamlamış oluyorum. Bu bölümde çanta sapını ve kontür işlemlerini tamamlamış olduk. Bu aşamadan sonra çantamız artık kullanıma hazır. Umarım yapım süreci ve paylaştığım küçük teknik detaylar sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki örgü projesinde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.